Örgü Hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sünger bob yapacağız sizlerle. Bunu yapacağız. Böyle göstereyim size. Ellerini göstereyim böyle. Oturabilen bir bebek. Videoya anlatmaya başlamadan önce, bilgi vermeden önce kanalıma abone olup, beğeni yapıp ve fikirlerinizi yoruma yazarsanız sevinirim. Bunlardan sonra iplerimi göstereyim. İplerim, bakın sarı ipim. Bir tam sarı ipten bu kaldı arkadaşlar. Her yerine, dikişine, her şeyine yetti bir tam sarı ip. Siyah kullandım, beyaz kullandım, kahverengi kullandım, mavi ve kırmızı kullandım. Bunlar birer parça olsa yeterli. Kırmızı ve mavi. 2,5 milim tığ kullandım. 2,5 milim tığ kullandım. Gözleri 15 milim, 12 milim de olabilir. Tam onu karıştırdım hangisi olduğunu. Kaç varsa elinizde onu takın. Bunların dışında başka söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Videomuza geçebiliriz. Bir de şey söyleyeyim. Videom biraz uzun oldu. Büyük ihtimalle onu 2 part ya da 3 part şeklinde böleceğim. O şekilde paylaşacağım. Bazı yerlerinde durdurup ördüm. Bazı yerlerinde çok detaylı ördüm. Birleştirme kısmını çok detaylı gösterdim. Şimdi parçaları örmeye başlayalım. Onları alayım. Bunları çekeyim. Onları size göstereyim. Yakınlaştırabilirim. Evet, bu yan tarafı. Durun şöyle. Evet, şimdi tek tek göstereyim. Evet, bu ön yüzü, arka yüzünü birlikte öreceğiz zaten aynı ölçüde. Bu üst kısmı, bunun sayılarını göstereceğim. Tamamen sık iğne ile örüyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Artırma, eksiltme yok. Ayak ve kol dışında artırma, eksiltme yok. Bu alt yüzü. Bakın şu şekilde bütün parçalarını koyayım. Daha sonra bunların diğerlerini birlikte öreceğiz. Dikmek için koyduğum ipler birbirine dolanmış. Bu yan tarafı. Şöyle koyayım bunu. Bu ayağı. Bunu birlikte öreceğiz. Bir tanesini, bu kolu. Bunu da birlikte öreceğiz. Bu gözünün alt kısmı. Bunların hepsini birlikte öreceğiz. Bunun örülüşünü göstereceğim. Bu kravatı. Burnunu, ağzını ve diğer parçalarını şimdi birlikte yapacağız. Evet, şimdi en büyük parçayla başlayalım. Yüz kısmını yapalım. Yüzünü şekillendirelim. Daha sonra diğer parçaları örelim. Evet, şimdi bunu başlayacağız. Evet, şimdi sarı ipimi alıyorum. Sarı diyorum, pardon, kahverengi ile başlıyoruz. Kahverengi ipimi alıyorum. Evet, zincir çekeceğiz şimdi. 51 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6, çok gevşek olmasın. 7 8, çok da sık olmasın. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. İlmek sayımıza ulaştık. Bu da 51 dönmemiz için 50 tane, yani 50 sık iğne öreceğiz. Başlıyorum ikinciden. Bakın, birinciyi çektim, ikinciden başlıyorum. 50 tane sık iğne örüyorum. 1 2, şöyle yaklaştırayım zincirlerim, bakın orta kısımlarından. Şöyle bakın. 2, şu tam ortasından giriyorum, alıyorum. Bakın, zincirin tam ortasından giriyorum, alıyorum. Zincirin tam ortasından giriyorum, alıyorum. Odaklamamış, pardon. Şimdi göstereyim. Ortasından giriyorum, alıyorum. Bakın, zincirim, sıradaki zincirim. Şu bir odaklasa. Niye odaklamıyorsun be? Heh. Ortasından giriyorum, alıyorum. Şimdi bunu sıra sonuna kadar öreceğiz böyle. 50 tane ilmeği. Sıra sonunda dönme kısımlarını göstereceğim. Dönmeyi bu şekilde yaparsanız, benim gösterdiğim şekilde yaparsanız daha birleştirmeniz daha kolay olur. Bakın, şu görüntüyü elde edersiniz. Odaklan. Bu görüntüyü elde edersiniz. Şimdi ben bunu sıra sonuna geleyim. O kısmı göstereceğim size. Durduruyorum videoyu şimdi. Odaklamada sorun var zaten. Evet, geldim şimdi. Sıra sonuna yaklaştım. Kaç ilmeğim kaldı? Evet, şimdi son ilmeğimi ördüm. Bakın, son ilmeğimi ördüm. Zincirimi bitirdim. Odaklan. Bir zincir çekiyorum burada. Üf, yeter ya, odakla artık. Bir zincir çekiyorum.
Bakın şu şekilde dönüyorum. Döndüm şu an. Bakın zincirimi çektim. Şu şekilde döndüm. Yani hiçbir şekilde ipimi o tarafa bu tarafa almadım. Tekrar örmeye devam ediyorum. Bakın ilk ilmeğimi zincir çektiğimin ilmeğimin hemen dibine ördüm. Eğer bir sonrakini örerseniz burası içe doğru gider. Giderek ilmek sayınız azalır. Döndüğünüz zincir çekip döndüğünüz ilmeklerin içine örmeyi unutmayın. Evet, bu şekilde. Şimdi bakın ilk sıraya geldim. Şu an ikinci sıradayım ben. İkinci sıraya geleceğim. Buradan göstereyim ben size, şöyle yaklaştırıp bakın. Şu ikili var ya, şu ikili. Bu 2 sıra. 2, 4, 6, 8 sıra. 8 sıra kahverengiyle öreceğim. Sonra beyazı bağlayacağım. Bakın başlama ipim bu tarafta. Ön yüzü bu taraf yani. Bakın bu şekilde ön yüzü. Buna göre sayabilirsiniz. İpiniz daima sol tarafta kalacak. Başlama ipiniz. Ön yüzünü bulmak için. Odaklı olsun. Şimdi tekrar göstereyim odaklamışken. Bakın 4 tane bundan. 1, 2, 3, 4. Burada beyaz ip girdiği için biraz kısalmış ama orada da bir tane var. 4 tane. Yani 8 sıra öreceğiz. İkili ikili 4 tane olacak. 8 sıra kahverengiyle örüp gelelim. Beyaza bağlayalım ondan sonra. Evet, 8 sırayı tamamladım. Şimdi ip değiştirmeyi göstereceğim size. Kahverengi iple örmemiz tamam. Şimdi beyaz ipe geçeceğiz. Beyaz ipimi alıyorum. Bakın kahverengi ipimden son ilmeğim kaldı. En sondaki ilmeğimin içinden geçiyorum. Ama sık iğnemi örmüyorum. Beyaz ipi alıyorum. Beyaz ipi alabilirsem aldım. Şimdi beyaz ipimi buraya, beyaz ipimle örüyorum kahverengiyi. Kahverengi biraz çekiştirelim şöyle. Şimdi kahverengiyi keseceğim burada. Bitti çünkü o. Bunu alayım. Evet, ipimi düğümlüyorum. İplerimi içinden götüreceğim. Yani dışarıda ip kalmayacak. Düğümlüyorum. Evet, tamam. Şimdi bakın. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum beyaz ipimle. Yine aynı şekilde dönüyorum. Ve örmeye devam ediyorum. 8 sıra. Bakın 8 sırayı da göstereyim eğer yanlış sayarsanız falan. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane. Yani ikişer ikişer olduğu için 8 sıra olmuş oluyor. Bakın ipim de sol tarafta. Ön yüzüm bu taraf. Buradan sayarsanız bir eksik oluyor. Buradan arka taraftan sayarsanız ama ipim sol tarafa aldığınız zaman sayarsanız 4 tane oluyor. Şu alt kısmı saymayın. Burası zincir kısmı. Şurada biraz bir sıra var. Bakın onu saymayın. O çünkü zincirimiz. Asıl ördüğümüz sıralar buralar. 1, 2, 3, 4 tane. Şimdi 8 sıra oluyor 4 tane. Şimdi 9. sıradayım. Beyaz ipimle de bakın ilk ilmeği alayım şuradan. Şöyle şurada bir ilmek var bakın. İplerden gözükmüyor. Ay, yine odaklamamış. Bakın şurada bir ilmek var. Işık düşüyor. Güneş geldi. Şurada göstereyim. Bakın şurada hemen bir ilmek var, görüyorsunuz hemen burada. Onu şöyle iplerimin altından geçiriyorum. Bakın ipleri üste alıyorum şöyle. Buradan örüyorum bunu. Bu ipleri arada bırakıyorum. Bakın tekrar yapayım. İpleri şöyle arada bırakıyorum. İpi biraz çekiyorum ama çıkmıyor oradan. İpler içinde örüyorum. Bakın şöyle sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Bunlar arasında kalıyor. Güneş geldi. Şu perdeyi bir saniye. Evet, güneşi hallettim şimdi. Kapattım perdeyi. Evet, çekiştiriyorum. Kahverengiyi biraz çekiştiriyorum. Şu düğüm içeri girsin diye. Bakın burada düğüm kaldı. Biraz daha çekiyorum. Elim acıdı. Zaten arka tarafta kalacak. Bakın bu şekilde oluyor. Arka tarafında kalıyor. Şimdi örmeye devam edelim. Şu beyazı buradan alayım. Bu tarafta kalsın ucu. Kahverengiyi de bırakıyorum buraya. Evet, bakın bu tarafta yok ip. Odaklamada bir sorun var ya. Evet,
beyaz ipimle örmeye devam ediyorum. Yine beyaz ipimi bakın böyle ön tarafa çevirdiğimiz zaman ipimiz solda bakın. Böyle 10 sıra olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şu sarıların girdiği kısmı da sayıyorsunuz. Bakın kahverengilerde bu şekilde 10 sıra öreceğiz. Yani 5 tane bundan olacak. Bunların her biri 2 sıra oluyor. 5 çarpı 2 10 sıra oluyor. Bunları böyle tek tek açıklıyorum ki daha sonra yorumlara yazıyorlar. İşte uyuşmuyor, farklı oluyor falan. O yüzden böyle tekrarlıyorum sürekli. Hani şimdi beyaz iple örmeye devam edelim. Sarı ipe gelene kadar yani 10 sırayı tamamladıktan sonra devam ettireceğim videoyu. Buralarda örmüyorum çünkü zaten düz sık iğne örüyoruz. Sayıları da söyledim. Video çok uzun olur ve sıkıcı olur o şekilde. Zaten sizler de düz sık iğneye videoya bakmadan örebilirsiniz sayılarını bildikten sonra. Videonun önemli kısmını yani süreyi ayak ve kol için ayırmayı düşünüyorum. Bakın ayak ve kol için. Ayağın yapısını şöyle göstereyim. Olmuyor, gözükmüyor. Ayak ve kola ayıracağım. Alamıyorum, ipler birbirine girdi. Hepsi için dikme payı bırakınca bakın kol için mesela parmakların yapımı için ayıracağım videonun önemli kısmını. Şimdi videoyu durduruyorum. Buradan örmeye devam edeceğim. 10 sıra örüp devam edeceğim. Evet, şimdi 10 sıra beyazı da tamamladım. Şimdi sarı ipime geçeceğim. Sarı ipimi bulayım. Evet. Evet, önce beyazı kesiyorum. Biraz uzun keseceğim. Çünkü şurada bir ilmek almam gerekiyor. Evet, bir tane ilmek alıyoruz. Sonuncuyu bakın aldım. Beyazla kapatmıyorum. Sarı ipimi takıyorum. Burayı sarı ipimle kapatıyorum. Ve düğümlüyorum. Evet, şimdi düğümleyelim. Şu beyazı biraz çekiştirin şöyle. Evet, düğümledim şimdi. Bir zincir çekiyorum sarıyla ve dönüyorum. Odakla artık ya. Evet, bakın burada bir tane ilmeğim var, daha net gözüküyor bu beyaz ipte. Şimdi şu ipleri şöyle alıyorum araya. O ilmeği alıyorum, bakın onlar arada kalacak. Bunları da içinden örüyorum. Bu şekilde götürüyorum burayı. İşte beyaz biraz keseceğim, çok uzun. Yeterli bu kadar. Biraz bunları çekiştiriyorum ki şuradaki düğüm biraz içeri girsin. Birkaç sıra daha içinde götüreceğim, sonra bırakacağım onları arka tarafa. Onları bırakıyorum artık çünkü uçları ön taraftan çıkmasın. Bakın onlar yine arkada kaldılar öyle. Bu şekilde sol taraf ön tarafım, ip sol tarafta olan taraf ön taraf. Evet, sarı ipimi taktım arkadaşlar. Sarı ipimle 50 sıra öreceğim. Yani 25 tane ikili olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yani 25 çarpı 2'den 50 sıra öreceğim. Şu an sarıyla birinci sıramdayım. Tamamlayalım. En sonda kesiyorum. Bakın burada bir zincir çekip dikiş payı bırakıyorum. Aslında dikmeyeceğim. Öreceğim ben oralarında. Birleştirmeyi de örerek yapacağım. Şimdi sarıyla örmeye devam edelim arkadaşlar. 50 sıra örelim. Gelelim. Bunları videoda örmüyorum. Çünkü video çok uzun oluyor o şekilde. Bakın 50 sıra yani. Kolay değil. İsterseniz burada bunu bırakabilirsiniz. Videoya devam edin. Diğer parçaları örün. Bunu boş kaldıkça örersiniz. Çay molasında ya da başka bir zamanda örebilirsiniz. Evet, 50 sıramı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. 25 tane oldu. Şimdi bunu kesiyorum. Şu birazcık bir pay bırakacağım. Birleştirmelerde kullanmak için. Bir zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Evet, 2 tane ön ve arkamı oluşturdum. Ön taraf ve arka taraf tamam. Önce yüzü yapmayı düşünüyordum ama şu an önce parçaları bitirelim. Yanları, altı, üstü bitirelim. En son yüzü, kolları ve bacakları yapalım, birleştirelim. Şimdi öncelikle yan tarafları örelim.
sonra 6. Bu da alt kısmı. Bu da üst kısmı. Bunların sayılarını söyleyeceğim. Yani hepsini tek tek örmeyeceğim. Zaten bunları hemen şunu başlayalım. Sayıları aynı zaten hepsinin. İpleri dolaşmış. Evet, yine kahverengimi aldım. Bu tarafı düzü. 19 zincir çekiyorum kahverengiyle. 19 zincir çekiyorum. Yani 18 tane ilmeğim olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Bakın 19 tane. Bunun ölçüsü. Evet, şimdi yine sık iğne örüyorum. Her şey aynı şekilde. Dönmeler aynı. Her şey aynı. 18 tane ilmeğim var. Bunun sıraları da aynı. Burası 8, burası dediğim kahverengi 8 sıra. Beyazı 10 sıra. Sarısı da 25 sıra yine. 25 diyorum, 50 sıra, 25 tane ikili. Bunun aynısı arkadaşlar. Bakın böyle yan tuttuğumuzda birebir aynısı. Sayıları aynı. Ay, burası çok karıştı şimdi. Ben sayılarını söyleyeyim. Tek tek yapmayalım bunları. Sonuçta bu eğitim videosu değil, bir tarif videosu ve sayılarını söylediğimde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu dönmeyi göstereyim tekrardan. Her zaman aynı şekilde dönüyorsunuz arkadaşlar. Ki kenarları birleştirirken hep aynı olsun. Mesela eğer aynı şekilde dönmezseniz bura mesela bu şekil durmaz. Bakın burada ilmekler de belli zaten birleştireceğiniz zaman. Bakın şu arada bir tane daha var. Bakın şu minik bir tane. O da bir ilmek oradan. Evet ve 18 oldu. Bakın 18. ördüm, son ilmeğimi. Netlesene. Bir zincir çekiyorum, bakın bir zincir çektim. Başka hiçbir şey yapmıyorum bakın. Ne tığımı çıkarıyorum, ne ipimi çeviriyorum. Sadece örgümün yönünü çevirdim. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Bundan 2 tane öreceksiniz siz. Bundan da 2 tane öreceksiniz. Ben birer tane gösteriyorum ama 2'şer tane öreceksiniz. Alt ve üst birer tane olacak. Bunun sayılarını da söyleyeyim hemen. Bu da 19 zincir. Hepsi 19 zincir başlayacaksınız bu küçük parçaların. 19 zincir çekip başlayacaksınız. 18'er ilmek olacak hepsi. Bu kaç sıra? Bu 50 sıra, yine 25 tane, yani bakın göstereyim. Bu üst kısmı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 tane. Yani bu şu kısım arkadaşlar. Durun hemen denk getireyim uçlarını. Bakın bu üst kısmı bu şekilde. Birleştireceğiz bunu buraya. Bu zaten 50 başlamıştık. Oradan anlayabilirsiniz bunun da 50 sıra olduğunu. Altı da aynı şekilde. Bu da alt kısmı. Bunu da 19 başlıyorsunuz kahverengiyle. Bakın bu da böyle altına birleştireceğiz bunu da bu kısma. Yine bunu da 50 sıra örüyorsunuz. Yani 25 tane olacak. Bunları örün. Ondan sonra birlikte devam edelim. Bakın özellikle şunu tekrar söyleyeceğim. Kafanız karışmasın. 19 zincir çektim, başladım. 18 tane ilmeğim oldu. Şöyle yaklaştırayım. Şu an akşam olduğu için ip renkleri farklı çıkıyor gündüzden. Işıktan dolayı. Yani bu kahverengi gündüz daha güzel çıkıyordu. Burası bakın sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane 4 çarpı 2 8 sıra yani burası. Beyaz 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 2'den 10 sıra. Burası 25 tane. 25 çarpı 2'den 50 sıra. 50 sıra sık iğne yani. Sadece sık iğne örüyoruz. Bunları böyle açıklamamın sebebi gerçekten anlamayan insanlar oluyor. Yani tabii herkes her şeyi tek seferde anlayacak diye bir kural da yok. Bazen anlamıyorlar, işte bir sürü şey yazıyorlar, mesaj atıyorlar falan filan. O yüzden tek tek söylüyorum. Aklınıza takılan bir yer olursa, yani farklı olan bir yer olursa lütfen yorumlara yazın. Hepsine cevaplamaya çalışacağım. Şimdi videomu burada durduracağım arkadaşlar. Bunu tamamlayacağım. Bunları ördüm zaten ben.
Yüze geçeceğim ondan sonra. Bunu ördükten sonra yüz videosuna geçeceğim. Yüzünü tamamlayacağım. Ondan sonra kollar ve bacakları yapacağım. Kolları ve bacakları yapacağım ondan sonra. En sonunda birleştirme yapacağım. Birleştirme çok önemli. O kısım hepsinden önemli. Çünkü ben örerek birleştireceğim. Buraları öreceğim. Full sık iğne öreceğim yine. Dikebilirsiniz. Yani o size kalmış bir şey ama yani öyle de olur. Hani öyle daha güzel yapıyorsanız. Ben örerek birleştirmeyi tercih ediyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Kolay gelsin arkadaşlar. Ben videomu burada durduruyorum. Bunu ördükten sonra yüz videosuyla devam edeceğim. Herkese selam. Ben parçalarımı tamamladım arkadaşlar. Ön, arka, yanlar, alt parça, üst parça. Bunlar da göz, yüz için aparatlar, kravatı falan. Şimdi yüzü yapacağız zaten. Parçalarımı bir bütün olarak göstereyim dedim. Bunların sayılarına, bunu 51 zincir çekerek başladım. Tekrarlayayım onları. 50 ilmek ördüm. Toplam 8, 10, 18, 50 de burası 68 sıra. 68 sık iğne sırası. Bunu 19 zincir çekerek başladım. 18 sık iğne sayısı. Boyutu yine 68. Aynı 100 gibi sayıları var. Yani 8 tane kahverengi, 10 tane beyaz, 50 tane sarı. Yani 68. Alt parça bunu 50 sıra ördüm. Yine 19 zincir çekerek başladım. 19 ilmek ördüm. Bu alt parça, bu da üst parça. Yine bunu da 19 zincir çekerek başladım. Yine bu da 50 sıra. Şimdi yüz şekillendirmesine geçelim. Yüz şekillendirmesini yapalım. Dikilecek yerleri dikelim. En sonda kol ve bacağı yaptıktan sonra birleştirmeye geçelim. Evet, merhaba. Şimdi gözlerini yapalım. Öncelikle beyaz ipimi aldım. Önce gözümüzün beyaz kısmını yapacağız. Sonra mavi kısmını yapacağız. Ortasında da siyah örmeyi düşünüyordum ama örmeyeceğim. Oynar gözlüyorum. Göz takacağım. Evet, şimdi yaklaştırayım. Başlayalım. Evet, şimdi sihirli halkamı yapıyorum. 1 6 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Kapatıyorum. Ve ilmek kaydırmayla birleştirdim. Şimdi birinci sıradayım. Birinci sırada her ilmeğin içine 2 tane örüyorum. 6 ilmeğim vardı. İkişer ikişer örerek ilmek sayımı 12'ye çıkarıyorum. Evet, 12 oldu. Şimdi ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Birinci sırayı tamamladım. Şimdi ikinci sıradayım arkadaşlar. İkinci sırada bir örüyorum sık iğne, iki tane bir tane arttırıyorum. Bir örüyorum, bir tane arttırıyorum. Bir örüyorum, bir tane arttırıyorum. Bir ördüm, bir arttırdım. Bu sırada da yine 6 tane arttırma yapmış oluyoruz. İlmek sayımızı 12'den 18'e çıkarıyoruz. İkinci sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi üçüncü sıradayım. 2 tek örüyorum. Bakın 2 tane ilmek ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 2 tek ördüm. Bir tane arttırıyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Devam edelim. Evet, tamamladım 3. sırayı. 2 tek bir çift şeklinde. Şimdi 1 2 3 4. sıradayım. 4. sırada 3 tane tek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3 bir tane arttırıyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım ama bir şey söyleyeceğim, o çok önemli. Bu gözü yaparken çok sıkmayın elinizi. Olabildiğince gevşek örmeye çalışın ki yani sıkmasın kendini, böyle gevşek dursun, böyle yani katlamasın kendini.
Sonuçta düz olması gerekiyor bunun. Evet, biraz hızlı ördüm orayı. Yine bitirdim 4. sıramı. Şimdi 4 ör. 4 tek ör, bir arttır yapacağız. 1 2 3 4, bir tane arttırıyorum. 1 2 3 4, bir tane arttırıyorum arkadaşlar. Bu sırayı tamamlayalım. Devam edelim. Odaklı canım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi bakalım 1 2 3 4 5. sıramı tamamlamışım. Şimdi 6. sıradayım. 6. sırada son artırmamızı yapacağız. 5 ör, bir artır yapacağız. 3 4 5, bir tane artırıyorum. 1 2 3 4 5, bir tane artırıyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım. Devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi son bir sıra öreceğim. Ama bu sırayı böyle olabildiğince bol örmeye çalışın. Bakın şu rahatlık kalsın. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle sıkmasın bunu. Evet, şimdi biraz bol bırakıyorum bakın ilmeklerimi. Bir sıra öyle düz öreceğiz, sonra bitecek. Olabildiğince bol bol örün. Çok kasmasın kendini. Evet, hızlanayım biraz. Bakın bol bıraktığım halde katlanıyor arkası. Bir de sık örseniz neler olur. Evet, bitti. Şimdi birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve biraz dikiş payı bırakıyorum. Bunları dikeceğim çünkü güzel. Buradan kestim. Evet. Gözlerim oldu. İsterseniz siz birer sıra daha ekleyebilirsiniz gözlere. Benim için bu boyut yeterli. Ve diktiğimde artık düz duracak zaten. Kenarlardan dikeceğim tek tek. En son yüz bittiğinde baktım beyazı çok minik, yani gözleri minik kalmış. Gözlerin etrafına bir sıra daha örebilirim. Ama bence yeterli şu anki boyutu da. Çünkü bir burun, bir de ağız gelecek. Buraya burun, buraya ağız. Bence yeterli. Şimdi hemen mavisini yapalım. Evet, mavi ipimi aldım şimdi. İpin ucunu bulabilirsem başlayacağım. Evet, buldum. Evet, şimdi yine sık iğnemi yapıyorum. Ay, sık iğnemi diyorum, sihirli halkamı. Her şey birbirine karıştı bugün. 6 tane ilmek örüyorum. Sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6. Şimdi 6'yı tamamladım. Birleştirdim. Yine mi odaklamıyorsun sen? Evet. Sürekli odaklamıyor bu aralar. Bir şeyler oldu. Ne olduysa artık. Psikolojisi bozuldu. Evet, ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Yine her zamanki gibi her ilmeğin içine ikişer tane örüyorum. Buralar hep aynı zaten arkadaşlar. Asıl zor kısmı zaten el ve ayak. Yani biraz uğraştırıyor. El özellikle çok uğraştırıyor. Parmakları yapmak. Burada bir ilmek daha kalmış. Onu da öreyim. Evet, ilmek sayım şu an 12 oldu. Birinci sırayı tamamladım. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Şimdi bakalım kaç sıra örmüşüm. Bir ör, bir arttır yapacağız. Bir sıra. Bir ördüm. Bir arttırıyorum. Ya odaklar mısın? Ha, odaklamamış ama yine daha iyi gözüküyor. Şimdi bir ördüm.
Bir artırıyorum. Bir ördüm. Bir artırıyorum. Bir ördüm. Bir artırıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. Tek tek söylemeye gerek yok. Bazen takılıyorum, hepsini söylüyorum. Onları kırpamıyorum da sonra videodan. Evet, sıramı tamamladım. Bakayım kaç sıra örmüşüm bunu. 1, 2, 3 sıra örmüşüm. Artırmam bitmiş arkadaşlar. Şimdi son sırayı öreceğiz. Düz bir şekilde, yine bol bir şekilde örelim. Bir sıra düz örelim. Tamamlamış oluyoruz. Yine kasıyor, biraz bol örmek lazım kasmaması için. Belki çok yaklaştırdığım için böyle odaklamıyordur. Acaba öyle mi? Evet, sıramı tamamladım. Bir ilmek kaydırdım ve bitirdim. Önce biraz bollaştırabilirsiniz. Evet, biraz dikiş payı bırakıp keseceğim. Evet, tamam, bakın bu da tamam, bu da tamam. Dediğim gibi gözlerin içine siyah örmeyeceğim. Siyahları örmeyeceğim ben. Ben göz takmaya karar verdim oraya. Kilitli göz takacağım oralara. İsterseniz siz sihirli halkaya 6 tane ilmek başlayıp siyah iple göz içlerinde yapabilirsiniz. 6 tane başlarsınız. 6 tane arttırma yaparsınız. 2 sıra yeterli olur zaten. Onu yapabilirsiniz. Şu ortası kadar, orta kısmı kadar bir siyahlık yapabilirsiniz. Benim takacağım gözün boyutu zaten o kadar. Şimdi burnunu yapalım. Burnunu nasıl yapsam? Burnuna karar vermedim. Burnunu yapmayalım şimdi. Onu ben bir karar vereyim. Uzun mu yapsam yoksa minik mi yapsam? Çünkü karakterin burnu biraz uzun bazı yerlerde kısa gözüküyor resimlerde. Şimdi kravatını yapalım. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi bunun yapımını göstereceğim size. Ben ördüm bunu. Şöyle, bu da şuraya denk geliyor. Şuraya dikeceğim bunu. Şöyle. Evet, şimdi kırmızı ipimi aldım arkadaşlar. Şunları çekeyim arkadan bir. Evet. Kırmızı ipimle zincir çekmeye başlamadan önce şu kadar bir ip bırakıyorum dikiş için. Zincir çekmeye buradan başlayacağım. Bakın o kalacak. O dikiş için kalıyor. 1. Şimdi bakın sabitledim. Şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakalım. Evet, 8 tane yapmışım. Şimdi sık iğne örüyorum. 1, 2, 7 tane öreceğim. 3, 4, 5. Devam ettirmiş miyim? Evet, 5, 6 ve 7. 7 tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Evet, şimdi döndüm bakın. Burada 7 tane ile devam etmeyeceğim. Bakın, ilk ilmeğimin içine değil, odaklar mısın lütfen ya? Görünüyordur inşallah, odaklamıyor ama ilk ilmeğimin içine değil, ikinci ilmeğimin içine sık iğne örüyorum. 1, yani bir ilmek azalttım orada. 2, oradan örmeye devam ediyorum. 3, 4 tane ördüm. Bakın 5 ve 6. kaldı. Şimdi burada 2 ilmeğim kaldı. Odakla lütfen. Neden odaklamıyorsun acaba? Evet, odakladı. Bu ilmeğimi değil, en sondaki ilmeğimi örüyorum. Yani bir ilmek de sonda eksiltmiş oldum. Şöyle düzgün alayım. Evet. Alamadım, aldım. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimin içine değil, ikinci ilmeğimin içinden örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3. Bakın 4. ve 5. kaldı. 4.'yü örmüyorum. En sondakini örüyorum. Evet, bu şekilde ördüm. Şimdi yine bakayım kaç sıra azaltmışım orada. 2, 3. Azaltmış mıyım yeterince? Bir sıra daha azaltacağım arkadaşlar. Yine ilk ilmeğimin içinden değil. Odaklı canım. Arkayı değil, ön tarafı. İlk ilmeğimin içine değil, ikincinin içinden örüyorum. 1, 2 tane ördüm. Bakın 2 ilmek kaldı. En sondakini alıyorum. Yok, 2 tane değil, bir tane kalmış, durun. Şurada bir ilmek kalmış galiba. Yani şu üst kısımda alamadım. Tamam, aynen o şekilde. Şimdi geriye bakın 3 tane ilmeğim kalmış. 3 tane, evet, şurada.
Şimdi bunların içine ikişer tane örüyorum. Şimdi arttırmalara geçtim, alt kısmına. İkişer tane örüyorum hepsinin içine. Bakın 2 tane ördüm hepsinin içine. Şimdi yine arttıracağım. Bir arttırıyorum bakın. Yine. Ay lütfen odakla. Bir arttırdım. Full arttırmadan sonra. Full sıra arttırmıştım. 3 ilmeğim vardı. 6 ilmek yapmıştım. Şimdi sonraki sıraya arttırmayla başladım. Bir tek ördüm. Artırıyorum. Bir çift bir tek örüyoruz yani bu sırada. Tek. Bir çift yaptım. Bir tane de tek yaptım. Bakın. Evet, şimdi sıra sonuna geldim. Evet, bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Evet, şimdi bir sıra düz örelim. Bakalım bir. 1 2 kaç ilmeğimiz var? 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmeğim olmuş. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sıra daha düz öreceğim. 1 2 sıra düz örmüş oldum artırmalardan sonra. Şimdi azaltmalara başlayacağım arkadaşlar. Evet, yine aynı şekilde azaltıyoruz. Bakın ilk ilmeğimden örmüyorum. İkinciden örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bakın 6. Şimdi sonda 2 ilmeğim kaldı, görüyorsunuz. Birinci ilmeğimi almıyorum. Sondaki ilmeğimi alıyorum. Yani bir başta bir sonda bir azaltma yapmış oldum. Ördüm. Şimdi yine aynı şekilde bakın burada bir ilmeğim var. Diğer sıraya geçtim. Onu almıyorum. Diğerinden örmeye devam ediyorum. 7 ilmeğim kalmıştı. Şimdi 2 daha azaltacağım. 1 2 3 4. Bakın yine 2 ilmeğim kaldı. En sondakini alıyorum. Aradakini bırakıyorum. Bir zincir çektim. Yine aynı şekilde. Full azaltıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bitti zaten. Şurayı söylemedim. Pardon. Evet, 3 ilmeğim kalmıştı burada. Yeni sıraya geçtim. Bakın bir zincir çektim. Yeni sıraya geçtim. 3 ilmek var. Nasıl yapacağız diyeceksiniz. Bir tane atlayacağız. Bir tane burada. Ortadakini, yani bir tane atlıyorum. Ortadakini örüyorum. Sonra bakın sondakini de örüyorum ki burada bir girinti kalmasın. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada ilkini değil, diğerini alıyorum. Bir zincir çekiyorum, zaten bitiyor. Buradan kesiyorum ve ilmeğimi içeri doğru alıyorum. Şu ucu kaybetmeyin, çok fazla çektirmeyin. Bakın bu şekilde. Şurada 2 sıra yapmıştık ya, isterseniz onu 3 sıra 4 sıra da yapabilirsiniz. Ben bunda 3 sıra yapmıştım. Bunda daha kısa yaptım, çok uzun olduğu için. Bu daha uygun oldu. Bakın bu daha uzun. Burada bir 2 değil de 4 sıra yaptım bunu. Daha minik bir kravat yaptım bu kez. Buradaki işte aradaki düz örme kısmını ne kadar uzatırsanız o kadar uzun yapabilirsiniz kravatınızı. Yani daha büyük bir sünger bob örmek isterseniz. Şunu ben bir yok edeyim hemen. Böyle içinden götüre götüre bunu yok edebilirsiniz. Buradan ortaya doğru alacağım ve keseceğim bunu. Bakın şu şekilde, belli değil. Şu ucunu birazcık çekiştirin. Dediğim gibi çok gitmesin içe doğru kravatın ucu. Çok çekiştirmişim biraz. Böyle dikeceğiz. Tam şu kısımdan, şu beyazın bittiği yere bunu dikeceğiz birazdan. Şimdi gözler tamam. Evet, şimdi önce gözleri yapmaya karar verdim. Bakın tam ilk iki sırayı kapatıyor. İlk 2 sıra dediğim bir sihirli halkamın 6 ilmeği, bir de 6 tane artırma yaptığım sırayı kapatıyor. Eğer göz takmak istemiyorsanız sizler bu sırada 2 sıralık bir siyah iple örgü örebilirsiniz. Bakın şu şekilde gözümü kapattım.
Biraz kaydıracağım bunu. Tam ortasından böyle gözünüz varsa, galiba 15 milimlik elimdeki göz. Daha küçüğünü de takabilirsiniz. Ben en büyüğü olsun diye bunu taktım. Evet, böyle oturtana kadar takın. Sonra bu şekilde kapatırsınız. Evet, bakın. Şimdi bunları beyaz kısma dikeceğim. Şu şekilde. Buradan da geçireceğim gözün arka kısmını. Biraz aşağıdan olmuş. Biraz üstten geçirelim. Tam ortadan geçirmiyorum. Bakın ikinci sıradan falan geçiriyorum. Ne oldu kızım? Bakın şöyle. Diktiğimiz zaman 2 sıra kalıyor. Evet, şimdi mavi ipimi takıyorum iğneme ve dikmeye başlıyorum arkadaşlar. Şu başlangıç ipimi içine böyle sarabilirsiniz. Evet, şimdi bütün ilmekleri bu şekilde dikeceğim. Başlıyorum dikmeye. Kızım, ne oluyor anneciğim? Kızım yeni uyandı. Evet, bakın bu şekilde dikiyoruz. Her ilmeği dikiyorum. Bir ilmeğime geçiyorum. Hemen tekrar aynı yere batıyorum bu şekilde. Her ilmeğimi dikeceğim. Hiçbir şekilde ilmek atlamayın ki çıkıntı durmasın. Yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış bir şey. Evet, tek tek dikeceğiz böyle. Bakın bu şekilde oluyor. Tek tek diktiğiniz zaman. Hemen aynı, bakın geldiğim yerden tekrar iğnemi sokuyorum. Evet, bu şekilde tamamlayalım bunu. Sonra diğer gözü dikelim aynı şekilde arkadaşlar. Geliyorum kızım. Evet, gözlerini diktim. Henüz birleştirmeyeceğim, yani buraya dikmeyeceğim yüzüne. Önce burnunu ve ağzını yerleştireceğim. Daha sonra şimdi burnunu yapacağım. Bakın bir ipten kalan ip bu. Burnu ve kolları, bir de ayağı kaldı. İnşallah yeter bir ip. Şimdi sihirli halka yapalım. Burnunu başlayalım. 6 tane örüyorum. Yine sihirli halkamın için 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ördüm. Sık iğnemi kapatıyorum. Evet, benim en zorlandığım kısım. Bu ilk ilmeği hep böyle zor alırım. Nasıl, tığımı da değiştirdim yani. Şu an 2,5 numara kullanıyorum. Neyse, durdur. Evet, uzun sürecek diye videoyu durdurdum, aldım ve hemen taktım. Yani boş yere durdurmuş oldum. Bir zincir çektim. Şimdi artırma yapıyorum bir sıra. Her ilmeğin içine 2 tane örüyorum. Evet, bu kadar arttırmamız. Başka arttırma yapmayacağız burada. Düz öreceğiz. Burnunu ne uzunlukta istiyorsanız, yani size kalmış bir şey. Hangi uzunlukta istiyorsanız o kadar örün. Ben bir 5 sıra falan örmeyi düşünüyorum. 5 sıra öreceğim. Burnunu dikeceğim sonra. Düz öreceksiniz. Hiç artırma yok bundan sonra. 5 sıra. Ben 5 sıra yapacağım. Yetmezse söylerim kaç sıra daha öreceğimi. Ne oluyor yine? Evet, ben videomu durdurup 5 sıra öreceğim. Ölçeceğim. Eğer eksik görürsem birkaç sıra daha ekleyeceğim. Evet, 5 sıra yaptım. Bir sırada dikiş için ördüm. Yani 6 sıra yaptım. Bunu isterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde oluyor. Çok tatlı oluyor.
Şimdi bitirdim bunu. Ben dikiş için küçük bir ip bırakacağım zaten. Küçük bir burun. Şu içindeki ipi de içeriye dikleyeyim. Dikerken de içine biraz elyaf koyacağım. Şöyle dursun şimdilik burada. Bunları sabitlemiştim şöyle. Çok tatlı. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben ağız yapım videosunu yaparken videoyu almıştım. Ama videom kaydolmamış. Şimdi tekrar yapacağım. Hatta 2 tane oldu. Bunu önceden denemiştim. Bunu video çekmiştim ama videom kaydolmadı. Şimdi tekrardan yapacağım. Evet, şimdi başlıyorum. Siyah iple başlıyoruz. Evet, siyah ipimizi aldık. 30 tane zincir çekiyorsunuz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane çektim. Bir tane de dönmek için çekiyorum. 31 tane zincir çektim. Evet, şimdi örmeye başlıyorum. Bakın, ilk ilmeğimin içinden ilmek kaydırma yaptım. İkincinin içinden ilmek kaydırma yaptım. Örmüyorum yani buraları, sık iğne yapmıyorum. Sadece ilmek kaydırıyorum. 4 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi sık iğne yapacağım. 4 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Bakın, 4 tane de sık iğne yaptım. Şimdi en sonda 8 tane ilmek kalana kadar ikili trabzan öreceğim. Bakın, ikili trabzan aldım. Bakın, başını doladım, ördüm. İkisini bir aldım, ikisini bir aldım. Başını doladım, aldım zincirimden ilmeğimi, ikisini bir ördüm, ikisini bir ördüm. Yani tekli trabzanda üçünü bir alıyorduk ya, onu yapmıyoruz. İkili trabzanda ikisini bir alıyoruz, ikisini bir alıyoruz. Sonunda 8 zincir kalana kadar bunu yapıyoruz arkadaşlar. Yani kaç tane yapıyoruz? Durun, 8, 8, 16, 4, 10, 14 tane ikili trabzan yapıyoruz aradan. Bunun bir tarifi yok. Bunu kafamdan yapmıştım. Yani yazmadım tarifini bunun henüz. Aslında ağzını ben işleme yapacaktım ama sonradan geri vazgeçtim. İsterseniz işleyebilirsiniz, bu uğraştırıcı gelirse size. Diğerini söküyorum, örüyorum. Yani bunu yaptığımı sökerek örüyorum. Bakalım kaç tane kalmış. Bunu da yapayım, sayayım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam 8 tane kalmış. Şimdi ikili trabzanlarım bitti. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. En başta yaptığım gibi. 4 tane sık iğne öreceğim. 2, 3, 4. 4 tane de ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3. Ay, ipime ne oldu? 3 ve 4. Evet, bir zincir çekiyorum buradan ve dönüyorum arkadaşlar. Burada döneceğim. Bundan sonraki sıralarda dönmeden öreceğim. Şimdi döndükten sonra bakın, ilmeğim ilmek kaydırma olduğu için biraz ön tarafta ilmekler. Yani buradan almayı, dur onu odaklayayım bir. Tam odaklamıyor. Buradan ilmek alırken biraz zorlanırsınız. O yüzden böyle biraz ön taraftan alacaksınız. Siyah olduğu için tam yaklaştırayım iyice. Bakın, şimdi ilmeğimi alacağım buradan. Ön tarafa doğru alıyorum ilmekleri. Bakın. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 4 tane ilmek kaydırma. 2, 3, 3 ve 4. Şimdi buradan sonra sık iğne öreceğim. 6 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi yine ikili trabzan yapacağım burada. Kaç tane yapacağım? 4 oradan, 6 oradan, 10. 10 tane ikili trabzan yapacağım. Çünkü 10 ilmek de bu tarafa kalacak arada. 1, 2,
3. Ay pardon arkadaşlar, burada artırma yapıyordum. Şimdi burada arada 10 tane trabzanım var ya, benim 10 tane, onu yapacağım. Onları ikili, yani ikişer ikişer öreceğiz. Bakın 2 tane yaptım buraya. Bir ikili trabzan. İkinciyi de aynı yere. Yani artırma yapacağım burada trabzanlarımı. Hepsi artırma olacak buradaki öreceğim trabzanların. Aradaki 10 ilmeği ikili trabzan olarak artırıyoruz. Yani toplamda bu arada 20 tane ilmeğim olacak. Biraz kafa karıştı biliyorum. Ama şimdi örünce anlayacaksınız burayı. Bakın 2 tane artırma yaptım. Yani burada 4 tane ilmeğim orada. 2 ilmeğim 4'e çıktı. Onu demek istedim. 10 ilmeğim 20'ye çıkacak yani. Evet, full artırıyorsunuz bu aradaki ilmeklerimi. Bunu henüz tarifini defterime yazmadığım için kafam karışıyor. İpler dolaşmış. Bir saniye. Evet, şimdi devam ediyorum artırmaya. Kaç tane olmuş bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane kalmış. Bir tane daha yapıyorum ve bitiyor. Son trabzanım. Şimdi burada 6 tane sık iğne öreceğim. Geri kalan ilmeklerimi ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi bakın 4 tane ilmek kaydırmam kaldı burada. 1, 2, biraz bol yapın ki zorlanmayın örerken sonra. 2, 3 ve sonuncusu alamadım. 4. Bir zincir çektim şimdi bakın. Şimdi bu arayı öreceğim şimdi bir saniye. Bakın burada zincir çekip dönmüyorum. İlk yaptığım sırada dönmüştüm. Şimdi burada örmeye devam ediyorum üst taraftan. Bakın üst taraftan sık iğne olarak buraları öreceğim. Bir, hani zincirimiz vardı ya bizim. Zincirimizin ilmekleri vardı 30 tane. Onları öreceğiz şimdi. Yani buranın sayısının bir önemi yok arkadaşlar. Buradaki ilmeklerin hepsini örün. Üst taraftakileri. Buradaki amacımız tekrardan şu baş tarafa gelebilmek. Arada videom kaydoluyor mu diye bakıyorum. Çünkü telefonum videodan çıkıyor ne oluyorsa. Odaklamıyor da zaten. Evet, şimdi örüyorum burayı. Bu en başa gelene kadar videomu ya da durdurmayayım, kafanız karışır sonra ne oldu diye. Siyah ip zaten. Ben videoyu hızlandırıp paylaşırım artık. Ay, senin ne işin var orada, girin oraya. Evet, çok az kaldı. 2 ilmeğim daha kaldı. Evet, sonuncu da ördüm. Şimdi şu üstte bir tane ilmek var bakın. Burayı söke söke ördüğüm için. Son ördüğüm ilmeğin içine bir tane daha örüyorum. Hani dönmek amaçlı. Şuradan bir ilmek örüyorum buradan. İlmek çıkarıyorum yani içinden örüp. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz. Sık iğne, artık hep sık iğne öreceğiz. Evet, burada ilmek kaydırma yaptığım için bakın zor oluyor. Yani şöyle bir arkadan almaya çalışırsanız daha kolay alırsınız oradaki ilmekleri. Evet, girmiyor buraya. Öyle bir sıkmışım ki. Evet, buradan sonrası zaten rahat.
Evet, full sık iğne örüyoruz bundan sonra. Evet, sıra başımız burası. Buraya gelelim. Boyutuna bir bakalım. Eğer yeterli değilse bir sıra daha dolanalım etrafını. Evet, bakın en sona geldim. Bakın böyle oldu ağzı şu an. Şu şekilde. Evet, şimdi bir sırada, ay odaklanamamışım ki. Bir saniye, pardon. Şimdi bir sıra daha dolanacağım etrafını, tamam. Evet, burada videoyu durdurmak istiyorum arkadaşlar. Çok uzun oldu. Bir sıra daha dolanırsınız zaten. Başka bir şey yapmayacağız. Sadece sık iğne olarak etrafını öreceksiniz. Sonra yanakları yapacağım. Hani şu köşeleri böyle kalın duruyor ya, siz belki rahatsız olursunuz. Onlar kapanacak yani, şuralara minik minik yanaklar yapacağız. Onlardan rahatsız olmayın yani. Şimdi bir sıra sık iğne örelim ve ağzımız tamam. Sonra dişleri, dilini, başka neyi kaldı? İşlemesi kaldı, dikmesi kaldı. Onlara geçelim. Evet arkadaşlar, bakın bitirdim. Bu da diğer yaptığım. Bunu daha dik yapmışım ama hiç fark etmiyor. İkisi de çok tatlı oluyor. Şimdi ben hemen beyazla diş yapacağım. Evet, şimdi dişler çok kolay zaten. Şöyle yapın. Şöyle bir ip bırakın dikiş için. Zincire başlamadan önce. Bakın şöyle zincirimi buradan sabitledim, başladım. 1, 2 yapalım. 3 zincir çekelim. İkincinin içinden örelim. 1 ve 2. Bir zincir çekeyim, dönüyorum bakın. İçinden örüyorum. 1, 2. Bir zincir çektim, döndüm. 1, 2. Evet, bir zincir çekiyorum ve tamamladım arkadaşlar. Bunu kesiyorum. Nerede makasım? Bunu böyle kesiyorum. Onu içine çektireceğim zaten. Diktikten sonra arka tarafa çekeriz. Şöyle göstereyim. Hep ipler var. Diktikten sonra onların hiçbiri kalmayacak. Hepsi dikiş için bırakılmış ipler. Onlara takılmayın çok fazla. Bakın şu şekilde. Bundan bir tane daha yapın. Bunu bu şekilde buraya dikeceğiz arkadaşlar. Dişin birini. Diğerini de yapalım hemen. Diğerini ben hemen yapayım, videoyu durdurup. Evet, dişler tamam. Şimdi hemen ufak bir dil yapacağım oraya arkadaşlar. Kırmızı ipimi alıyorum. Evet, aldım şimdi. Bir zincir çektim. Evet, sabitledim zincirimi. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane. 7 tane zincir çektim. 6 ilmeğim oldu. Hatta 8 tane yapıyorum. 7 ilmeğim oldu arkadaşlar. Örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 tane ördüm. 4. ilmek kaydırma yapıyorum. 5.'yi örüyorum. Evet, diğer üçü de bir ördüm. Şimdi dönüyorum tekrar buradan, bakın. Örmeye devam ediyorum. Sonuncunun içine 2 ördüm. Buradaki ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Arkada kalan 7 ilmeği de örüyorum, bakın. Ve ilk ile birleştiriyorum. Evet, içine girebilirsem birleştireceğim. Evet, girdim. Bir zincir çekeyim, bakayım. Bence yeterli arkadaşlar. Dikerken de şu şekilde dikerseniz, yani biraz ben göstereceğim onu dikerken. Şimdi zincirimi çektim. Evet, dikiş payımı bırakıyorum. Şu kadar tıklayıp. Bunu da buraya dikeceğiz zaten. Şöyle dili. Tamam. Şimdi dikmeye başlayalım. Evet, dikmeye başlamadan önce yanakları unutmuşum. Yanakları hemen öreyim, hemen yanaklarını. Evet, sarı ipinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Sihirli halka yapıyoruz.
Bir zincir çektim. 6 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ilmek ördüm. Evet, ilkinin içine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ilmeklerimi. Bir zincir çektim. Şimdi her zamanki gibi her ilmeğin içine ikişer tane örerek 6 ilmeğimi 12'ye çıkarıyorum. Yani 6 tane arttırma yapacağım burada. Bakayım, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 olmuş. Hemen birleştiriyorum ilmek kaydırmayla. Şimdi bir ör bir arttır yapacağım. Sıra sonuna kadar bir tek öreceğim, bir tane arttıracağım. Yani 6 tane arttırma daha yapıyorum. İlmek sayım 18'e çıkıyor arkadaşlar. 6 12 18 oldu yani. Bunları böyle tek tek söylüyorum. Yoksa sonra işin içinden çıkılmıyor. Bakayım yeterli mi? Bir sıra daha düz örelim arkadaşlar. Yeterli olur. 2 tane de yanak yapın. Devam edelim dikmeye. Öyle geçelim. Ay, öremedim. Evet. Şimdi videomu durduruyorum. Bundan bir tane daha yapın arkadaşlar. Evet. Öncelikle dişlerimi ağza dikeceğim. Bakın ipimi taktım. Şurada bir bolluk var. Bakın onu yok etmek için. Hemen odaklayayım onu. Şuradaki bolluğu bakın yok etmek için ipimi taktıktan sonra ipimle üstteki sırama böyle geçiyorum arkadaşlar. Hafif gevşetiyorum. Bakın bu şekilde dişimin o kısmını kapatıyorum. Şimdi ben diğer ağzı kullanmaya karar verdim. İsterseniz yani fark etmiyor, onu da kullanabilirdim. Şimdi demeyin niye onu kullandın, onu ördüğünde. Ben size göstermek için ördüm onu. Şimdi şu üstten şöyle gözleri veya mavilerini diktiğimiz gibi dikiyoruz. İp arkada. Bunu normal dikeceğim arkadaşlar. Öyle yuvarlak yuvarlak dikmeyeceğim. Yani şu şekilde değil de, yani buradakiler gibi değil. Onu eğer izlediyseniz orayı anlıyorsunuzdur beni. O şekilde değil de böyle arkaya geçe geçe dikeceğim. Yüze diktiklerimi o şekilde dikmeyi planlıyorum. Çünkü daha güzel duruyor öyle. Şöyle dişe, yani buraya dikin. Sabit kalacak şekilde dikin bunları ağzına. Evet, bunu diktim böyle, bakın dişin biri tamam. Şunu arkaya alacağım demiştim. Bakın bunu şuradan giriyorum tığımla. Bunu arkaya aldım, bakın gitti. Bunu böyle buraya düğümleyeceğim. İkisini bir. Bunları kesiyorum. Şimdi diğer dişi dikeceğim. Sonra dili dikerken devam edeceğim. Evet, şimdi diline geçtim. Bakın dilini şu alt kısmı, dişleri diktim. Dili de şu alt kısmı dikiyorum. Evet, şu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Gözleri yaptığım gibi bakın. Geçiyorum her ilmeğimin içinden. Tekrar bu şekilde girip kapatıyorum. İlmeğimin içine geliyorum. Niye girmiyor bu iğne ya? Biraz zor geçiyor iğne. Kalın bir iğne. Şöyle hemen yanından tekrar aynı geldiğim yere girip kapatıyorum. Bakın şöyle. Şimdi şurayı içine alacağım şöyle dikerken.
Her ilmeği dikerseniz arkadaşlar daha estetik durur. Yani bir atlayıp bir dikerseniz biraz sıkıntı olabilir. Görüntü açısından hani yine durur. Sıkıntı yok ama daha estetik bir şey istiyorsanız her ilmeği dikin tek tek. Bakın dikerken şey yapın demiştim burayı. Şöyle biraz içten alın burayı. Şöyle aldınız ya biraz içe götürün. Şu girme yerine. Şöyle biraz içten girerseniz bakın. Dil yapısına bürünüyor. Çok öne gitti. Evet, son ilmeğimi dikiyorum şu an. Bakın tamam. Arkadan düğümlüyorum. Mesela içine girmiş. Geçireyim buradan. İçini düğümlüyorum. Şu şekilde içinden geçip sıktırıyorum ve bitiyor arkadaşlar. Bu ipimi de kesiyorum. Bu da zaten arkada kalacak hepsi. Ağzı dikerken. Sen buraya mı girdin ya? Tamam. Evet, aldım parçaları tamam arkadaşlar. Şimdi ben önce gözleri dikmeyi düşünüyorum. Şu şekilde olacak. Bakın eğer acele etmek istiyorsanız şu yanaklarda şöyle gelecek şu uçlarına. Şöyle dikeceğiz bunu buraya. Gözleri bir tık aşağıya alacağım. Hemen geliyorum. Bakın arkadaşlar gözlerin delikleri belli oluyor. Şurası. Şu üstteki değil alttaki biraz alta aldım. Onları biraz bollaştırayım. Sayısını söyleyeyim hemen. Şu kenara daha yakın. Yok aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'uncunun hemen 11 ile 10 ile 11'incinin arasında sağdan bir 10 santim kadar değil mi? Yanlış mı ölçtüm? Göz kararı bakın bunları göz kararı ayarladım. Şöyle koyayım siz de görün. Bakın oraya gözlerin şu çıkıntıları gelecek. Takıyorum onları. Taktım. Diğerini de takıyorum hemen. Bakın şöyle diktiğim zaman şu şekilde olacak gözler. Gözlerin mavileri birbirine daha yakın olacak. Bakın daha beyaz kısımları diğer tarafa kalacak. Bakın şöyle odaklayayım. Öf, hiç odaklamıyor. Şu dikiş yerlerinden anlayabilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Bitiş yerleri birbirine tamamen bakan, içine bakan kısımda. Şu araya da burnu nerede? Şuraya da burnu gelecek. Ağzı buraya gelecek. Böyle biraz yakın bunun yüz hatları. Eğer karaktere baktıysanız. Böyle daha yakın. Daha yakınlar. Yanaklarını da şu şekilde dikeceğim. Ve tamamlayacağım. Şimdi ben önce gözleri dikeceğim arkadaşlar. Bir tanesini göstereceğim. Diğerini siz kendiniz dikersiniz. Zaten nasıl dikildiğini göstermiştim buraların. Evet taktım ipimi şimdi. Şunu şöyle içine dolayabilirsiniz. Ya da içine bırakın direkt. Şimdi dikmeye başlıyorum arkadaşlar. O içine geçmiş zaten. Evet hemen yanındaki ilmeğin içine geliyorum. Bütün ilmekleri dikiyorsunuz. Ben bir takılma ya. Üf. En sevmediğim şey ipin takılıp durması. Aynı yerden tekrar diğer tarafa geçiyorum. Bakın geldiğim yerden geçiyorum. Hemen yanındakinin içine geliyorum. Hemen geldiğim yerden geri çıkıyorum. Bütün ilmekleri bu şekilde döne döne dikiyoruz arkadaşlar. Odaklı canım. Bakın şöyle dikeceğiz, böyle etrafını döneceğiz. Şimdi ben gözleri dikeceğim arkadaşlar. Sonra burnuyla devam edeceğim. Videomu durduruyorum çünkü videolar çok uzun oldu. Büyük ihtimal bu videoları bölerim. Yani hepsini bir paylaşamam. 2 saatlik video oldu. Evet,
Durduruyorum. Evet, gözlerini diktim. Şimdi ağzını dikeceğim. Evet, ipimi taktım bakın. Şu şekilde bakın 2 sıra üste, alt kısımdan 2 sıra üste koyuyorum ağzı. Şu şekilde dikmeye başlıyorum hemen. Evet, bunu da aynı şekilde dikeceğim. Geçemediğim için de şöyle geçeyim. Bakın şurada görüyorsunuz, gözün altından 1-2 sıra, burayı da aynı şekilde denk getirin, dikin. Biraz şey kalabilir, böyle kabarık kalabilir. Dikerken onu böyle yerleştirirsiniz arkadaşlar. Evet, burayı iğneleyebiliriz. İğnelerim burada değil mi? Evet, iğnelerim yokmuş. Buradan böyle iğnelerseniz daha rahat dikersiniz. İğnem yok galiba, evet. Ben dikmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ağzına 2 ilmek atlaya atlaya dikiyorum. Çünkü siyahtan her ilmeği göremiyorum. Görebildiğim bütün ilmekleri dikiyorum şu an. Şimdi buraya kadar yaptım. Şuraya kadar bakın. Görünüyor mu? Tam göremiyorum. Şöyle şimdi bunu böyle yerleştirdim buraya. Bakın şu kısmı hala dikili değil. Arkadan şöyle biraz yaklaştıracağım bunu. Evet, bunu yerleştirdim. Bakın yerine şu ara kalıyor. Şimdi hemen ben şu tepeden dikmeye devam ediyorum. Sanırım sarı ip araya girdi. Buradan dikmeye devam ediyorum ben. Daha sonra kalan her yeri dikeceğiz arkadaşlar. Sadece sabitlemek amaçlı bu şekilde yaptım. Evet, şimdi döne döne dikmeye devam edeceğim. Diktikten sonra arkadaşlar siyah ipi arkada koparmayın. Yanakları diktikten sonra yanakların içine birkaç tane şey yapacağız. Benek yapacağız. Bakın ağzı böyle şu kısmı biraz şöyle çektirerek dikerseniz şu alta, 2'nin tam ortaya doğru gelecek. 2 tane bırakmıştık ya altta. 2'nin ortasına gelecek şekilde dikin burayı. Buralar şuralar böyle biraz tuhaf durabilir. Şöyle bakın, yanaklar orayı kapatacak böyle. Şu şekilde 2 tane yanağımız var oraya. Yanakları da sarıyla etrafına dikin. Ortalarına siyah binek yapacağız. Şimdi ben biraz dikip geleceğim. En son burnunu bırakacağım. Kravatıyla burnu kalacak. Birazdan devam ediyorum ona. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben yanakları, ağzını diktim. Yanaklarını da diktim. Şimdi yanakların üstüne böyle rastgele benekler yapıyorum. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz buraları. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Ya da siyahla değil de kırmızıyla da yapabilirsiniz. Artık size kalmış o. Kırmızıyla da hoş olur benekleri. Son bir tane daha yapacağım, tamam. Ay, ipim çıktı. Şimdi burada kalan bütün iplerimi düğümleyip keseceğim kalan parçaları. Burayı durdurayım arkadaşlar. Evet, şimdi burnunu dikeceğim. Burnunun içine dikmeden önce birazcık elyaf dolduracağım. Evet, bu yeterli.
Evet, şu şekilde tam iki gözünün ortasına, ağzının üst kısmına dikiyoruz. Bakın şurada arada bir, tam arada bakın. Şurada kaçıncı sıra diyelim. Gözlerin arasına bakın. Tam iki sıranın ortasından girdim. Bu alttan bitişten bakın, şu çizgiden gözün diktiğimiz kısmın alt ikili sırasının iki sıra üstüne dikiyorum. İki sıra bakın. Bir, iki. İkincinin üstüne dikmeye başlıyorum. Evet, şimdi tekrar girdim. Aynı diğer diktiğim şekilde bütün ilmekleri teker teker bu şekilde geçeceğim. Bakın şuradan görünüyordur inşallah. Şuradan girdim, bakın diğer ilmeğin içinden çıktım. Yine aynı yerden girdim. Sonrakine girdim. Sonraki ilmeğimdeyim bakın. Tam ilmeğimin içinden geçiyorum. Buradan tekrar çıktım. Bir sonraki ilmeğime geldim. Ay, önüme getirmişim. Kusura bakmayın açıdan çıktıysam. Bu hatayı çok yapıyorum, açıdan çıkma hatasını. Şimdi bir sonraki ilmeğimdeyim. Bu şekilde döne döne bütün ilmekleri dikiyorsunuz. Atlamayın. Burunda elyaf olduğu için oradan çıkar. Atlamadan bütün ilmekleri dikin. Yanakları niye göstermedin diktiğini derseniz eğer, oraları zaten nasıl dikeceğimi söylemiştim. Nereye koyacağımı ağzını dikerken. O yüzden o kısmı göstermedim. Zaten yuvarlaklar ağzın kenarlarına işte nasıl istiyorsanız dikebilirsiniz. Çok fazla girinti istiyorsanız yanaklarda o şekilde de yapabilirsiniz. Ama görselden hani şu an görüntüyü görüyorsanız bakarak da yapabilirsiniz yerini. Evet, kaydediyor. Bazen ben böyle yapıyorum ama bir bakıyorum ki video çekmemişim. Yani açmamışım videoyu ya da durdurmuşum, devam ettirmemişim. O yüzden arada bir bakıyorum çekiyor mu çekmiyor mu diye. İsterseniz böyle bir tur daha dönebilirsiniz buradan. Garanti olsun istiyorsanız burnunu. Şurada bir tane ilmeğim kaldı benim. Niye gelmiyor? İçine çektiğim ilmek, sondaki ilmek geldi. Evet, tamamladım ben burnunu. Bakın sabitlendi. Arkadan düğümlüyorum hemen. Düğümleyemedim. Bunu düğümleyeceğim. Kravatla devam edeceğim. Evet, bakın iki tane kravat yapmıştım. Birincisini video dışında yapmıştım. İkincisini de birlikte yapmıştık. Ben de ikincisini dikeceğim. Kısa olan daha hoş duruyor. Çünkü bakın kahverengi pantolon, kravat pantolonu geçiyor eğer uzun olanı yaparsanız. Yani söylemiştim, arada iki sıra fazla örerseniz daha uzun olur diye. Ama ben kısa olmasını istediğim için bunu ördüm sizinle. Bunu dikeceğim. Evet, ipimi takıyorum, takabilirsem taktım. Şimdi bunu tam şu bakın şu sıra, yani beyazla sarının birleştiği sıra, o sıranın üstüne tam ortaya gelecek şekilde dikiyorsunuz. Düzelte düzelte dikin, yani şu ovallik kalmasın dikerken. Şu oval bir şekil var. Tam şöyle ortalayacağım. Evet, ilk zincirimin içinden girdim. Tekrar bakın geldiğim yerden geri çıkarıyorum iğneyi. Şimdi ikinci zincirime geldim. Bir düzgün çıkmadan çıktım. Geldiğim yerden tekrar batırıyorum. Diğer zincirime geldim. Burada zincir çekerek başlamıştık. Kalan zincirlerin diğer ilmeklerine, diğer taraftaki ilmeklerini dikiyorum şu an. Evet. Şurada birkaç ilmek kaldı. Bir, iki ilmek var. Yani aslında bir ilmek var ama burayı daha düz olsun diye iki kere dikeceğim yani. Bir de köşeden alacağım tam. O köşe şeyini verelim oraya. Girebilirsem girdim. Aynı yere girdim yine. Yine aynı yerden çıkacağım. O sert köşe şeyi veresin bakın. Şimdi oldu. Ay, odaklamıyor mu bu? Akşam olduğu için video güzel çıkmıyor. Bakın
Kravatı da tamam. Şimdi buraya siyah yaka işleyeceğiz. Siyah renginizi takın. Hemen ayarlayayım ben onun kaç sayılar olduğunu. Hemen söylüyorum. Düğümlüyorum. Ve kestim bunu. Bakalım düz mü? Evet bakın dümdüz oldu. Ay salladım yine. Evet bir tarafını yaptım bakın. Şimdi sıra şurada. Hemen bu kravatımızın bittiği kısımdan giriyoruz. Evet. Girdim bakın. 2 sıra. 1 2 2 beyaz aşağı. 1 2 3 3 ilmek. 1 2 3 3 ilmek aşağıya batıyorum. Bakın tam bir çapraz gibi. Hafif çapraz. Görünüyor değil mi? Evet. Daha sonra şuradan sayıyorum bakın. 2 4 beyazları sayıyorum. 2 4 6 8 tane beyaz ileriden batıyorum. Evet. Tekrar buradan giriyorum. Şimdi biraz yukarı. Şimdi şuradan tekrar çıkalım. Beyazın üst kısmı sarıdan batarsanız daha rahat olur. Geldiğimiz yerden çıkıyoruz geri yakanın yanından. Bakın bu şekilde. Yakaları da tamam. Birazcık çektirelim gerilsin şöyle. Yakaları da tamam. Ve kestim. Başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı diye biliyorum yüz şekillendirmede. Şimdi kollar ve elleri ve ayakları kaldı. Bunları böyle koyayım. Bunları da birazdan çekmeye başlayacağım.